Merhaba gerçeği arayan dostlar. Hiç gecenin bir yarısında aklınızda sabah unutmamak için yazmak zorunda kaldığınız bir fikirle uyandığınız oldu mu? Ya da sıra dışı bir şey yapmak için ilham aldığınız ve bu sıra dışı kararın son derece verimli olduğu durumlar yaşadınız mı? Koruyucu melekler sadece fantastik masalların ya da uyku zamanı hikayelerinin kahramanları değildir sevgili dostlar. Siz daha doğmadan önce size koruyucu melekler verildi. Melek değil, melekler diyorum zira birden fazlalar. Popüler kültür genellikle koruyucu melekleri tek başına olarak tasvir eder. Ancak aslında herkesin birden fazla koruyucu meleği vardır. Size atanan meleklerin sayısı yaşam koşullarınıza ve ruhunuzun hedeflerine bağlıdır. Ancak 3 veya 4 bir insan için ortalama melek sayısıdır. Baş meleklerin ve yardımcı meleklerin aksine koruyucu melekler yalnızca size aittir. Onları tek vakası siz olan özel dedektifler ya da ilahi yaşam koçları olarak düşünebilirsiniz. Her koruyucu melek mükemmel bir anne gibidir. Bu anne her zaman çocuğunun peşinde koşacak ve çocuğu güvende tutmak için elinden geleni yapacaktır. Dünyadaki yolculuğunu yakından takip ederek çocuğun hayatıyla aktif bir şekilde ilgilenecektir. Ve tıpkı annelerimiz gibi koruyucu bir meleğin sevgisi koşulsuzdur. Koruyucu melekler huzur verebilir, rehberlik edebilir, insanları ve fırsatları hayatınıza getirebilir. Yine de koruyucu meleklerin sizin için neler yapabileceğine dair birçok sınırlama vardır. Onları tanımaya başladığınızda varlıklarını hissetmek ve size rehberlik gönderdiklerinde fark etmek çok daha kolay hale gelir. Koruyucu meleklerinizi tanımanın en iyi yolu onlarla etkileşimde bulunmaktır. Bu çalışma koruyucu meleklerin gerçekte kim olduğuna ve onları neyin motive ettiğine ışık tutmak da dahil olmak üzere koruyucu meleklerle olan ilişkinizden daha fazla yararlanmanızı sağlayacak metotlar, meditasyon teknikleri ve birkaç tane ritüel içerir. Melekler sadece Müslümanlar için değildir. Koruyucu melekler hemen her inançta vardır. Yahudi, Hristiyanlar, Pagan, Hindu, Budist ve tabii ki şamanlar. Yanı sıra melekler ayrıca ruhani olan ancak herhangi bir dine inanmayan deistler için de kabul görür. Ayrıca meleklerin tek bir manevi geleneği olmadığını da belirtmemiz gerekir. Onlar esas olarak altın kuralla ilgilidirler. Yani başkalarına size davranmalarını istediğiniz gibi davranın. Peki ya ateistler? Tüm inançlardan bahsetmişken inançsız olanlar için bir şey söylemeyecek miyiz? Onların koruyucu melekleri var mı? Evet, elbette var. Bununla birlikte ruh tarafından özgür irade verilmiş güçlü ruhani varlıklar olduğumuz için melekler normalde bu hayatta inanmak ve uygun gördüğümüz şekilde onu yönlendirmek için özgür irade seçimlerimize saygı duyarlar. Birinin inançları kendilerine veya başkalarına zarar vermediği sürece melekler bu inançlara saygı duyar ve sizi de aynısını yapmaya teşvik eder. Yani özetle ateist dostlarım meleklere inanmıyor olsa da melekler onlara inanıyorlar. Çoğu insan için koruyucu melekleri dilekleri yerine getirmek için burada bulunan şişedeki cinler olarak düşünmek cazip geliyor. Esasen melekler son derece duygusal yaratıklardır. Bu da işlerinin insanlığa karşı büyük bir merhamet ve şefkat göstermek olduğu için çok mantıklıdır. Melekler başkalarının duygularına karşı çok hassastır ve duygusal dış tabakaları bir üzümün ince kabuğuna benzer. Acı çektiğiniz zaman koruyucu melekleriniz de acı çeker. Çektikleri bu acıya rağmen melekler ızdırabımızın bir kısmını üstlenirler. Ama onlar için endişe etmeniz gerekmez, zira melekler duygusal uzmanlardır ve çok güçlüdürler.
Bu yüzden asla başa çıkabileceklerinden fazlasını üstlenmezler. Onlar insanların düşündüğü gibi düşünmez. Biz bir düşünceden diğerine geçmek için mantık kurarız. Örneğin Tanrı her insanı koşulsuz sever. Bu nedenle Tanrı hepimizi sever önermesinde olduğu gibi. Melekler Tanrı'nın herkesi sevdiğini sadece bilirler. Bunun öncesinde veya sonrasında düşünmeleri veya mantık kurmaları gerekmez. Bu düşünce sistemini anlamanız çok önemli. Zira onlarla konuşurken tabiri caizse edebiyat yapan birçok insan gördüm. Onlar bizlerin hitapları, hikaye anlatımları, taleplerindeki kibarlık ya da kabalıkla ilgili değillerdir. Siz daha cümlenize başlamadan onlar sonunu zaten biliyor olurlar. Onların düşünce sistemi analitik değil, sadece sonuca varıyorlar. Her bir melek diğer meleklerden benzersiz ve farklıdır. Öyle ki her melek farklı bir tür olarak kabul edilebilir. Koruyucu meleklerin her birinin tıpkı insanlar gibi kendi benzersiz özellikleri vardır. Koruyucu meleklerinizle yakından çalıştıktan sonra onların kişiliklerini fark etmeye başlayacaksınız. Örneğin oyuncu, koruyucu, duyarlı, bilge, yaratıcı, alçak gönüllü, ciddi, nazik, komik, güçlü, gösterişli veya bunların ve diğer birçok özelliğin herhangi bir kombinasyonunda olabilirler. Bu her meleğin kendine özgü çok farklı bir kişiliği olduğu anlamına gelir. Uzay zamanımızın dışında oldukları için meleklerin kronolojik zamanları da yoktur. Bu da asla beklemezler ve maddi olmayan dünyanın bir parçası oldukları için sıkılamazlar demektir. Uzayın dışında varlıklar oldukları için herhangi bir anda birden fazla yerde mevcut olabilirler. Bu, örneğin cennetten hiç ayrılmadan yeryüzünde faaliyet gösterdikleri anlamına gelir. Onlar bizden çok Tanrı'ya benzedikleri için daha güzeller. Çünkü Tanrı güzelliktir. Sanatçılar meleklerin güzelliğini yakalamaya çalışır. Ancak her zaman büyük ölçüde eksik kalırlar. Zira bu dünyada böyle bir güzelliği tanımlayabilecek veya gösterebilecek bir şey yoktur. Cinsiyet biyolojiktir. Kişilik ya da ruhla hiçbir ilgisi yoktur. Öte yandan erkeklik ve kadınlık biyolojinin ötesine geçer. Bu bazı meleklerin daha kadınsı veya daha erkeksi kişiliklere sahip olabileceği anlamına gelir. Ancak bu onların erkek veya kadın oldukları anlamına gelmez. Sami dinlerin kutsal kitaplarında görünen tüm melekler erkeksidir. Çünkü büyük olasılıkla o zamanlar kültürde erkekler otoriter figürlerdi. Yani meleklerin gerçekleştirdiği görevler, mesajları getirme, iletme, koruma, o zamanlar erkeklerin görevleriydi. Bununla birlikte melekler kadınlara erkeklerden daha çok görünür. Zira kadınlar daha sezgisel ve anlayışlı görünürler. Bu da bunun arkasındaki sebep olabilir. Melekler yalnızca sezgisel varlıklardır. Bu nedenle kadın popülasyonuyla aynı türden zihinsel dalga boyunda olabilirler. Melekler, özellikle koruyucu melekler, dünyevi yolculuğunuzu daha ilginç, dinamik ve tatmin edici hale getirmenin yollarını ararlar. Her zaman etrafta dolanırlar. Bu nedenle asla dua etmeyen veya meleklerden yardım istemeyen insanlar bile sürekli olarak melek müdahalesinden yararlanmaktadır. Koruyucu melekler davet edilsin veya edilmesin, kesinlikle hayatınızdaki o önemli anların yanı sıra aradaki tüm küçük anlar için de ortaya çıkacaklardır. Bununla birlikte insanlar güçlü ruhsal varlıklardır ve bu nedenle dünyevi yolculuğumuzla ilgili kararların çoğunu verebilmemiz için bize özgür irade verilmiştir. Verebileceğimiz en önemli kararlardan biri koruyucu meleğimizle daha fazla etkileşim kurmaktır. Esasen bu, düşüncelerinizde, dualarınızda veya günlüğünüzde bunları kısaca ve gayri resmi olarak yazmak kadar da basittir. Koruyucu meleklerden müdahale etmelerini,
ve size belirli bir konuda yardım etmelerini istediğinizde size yardımcı olmaları için onlara daha fazla alan sağlarsınız. Çünkü melekler neredeyse her zaman özgür irade seçimlerinizi onurlandıracaklardır. Öyleyse kendinize yardım etmek için bu güçlü özgür iradeyi kullanın. Koruyucu meleklerinizden rehberlik ve destek isteyin. Onlara tam olarak neyle ilgili yardım istediğinizi söyleyin. Romantizm mi, finans mı, sağlık mı, kariyer mi? Sonra onların mesajlarına dikkat edin. Koruyucu meleklerin size bu kadar bağlı olmasının bir nedeni de sizi seçmiş olmalarıdır. Onların yanınızda durmak ve yaşam boyunca size rehberlik etmek için ettikleri yemin bizim kutsallık anlayışımızın dahi ötesindedir. Koruyucu melekler işlediğiniz suçlara karşı güçlü bir görev duygusu hissederken aslında bağlılıkları saf sevgiye dayanır. Bir evcil hayvan dükkanının vitrininde bir grup sevimli köpek yavrusu hayal edin. Birbirlerinin üzerine sürtünüyorlar, kuyruklarını sallıyorlar ve çok sevimli görünüyorlar. Her hayvan tatlı olsa da özellikle bir köpek yavrusu sizi çağırır ve kalbinizi ısıtır. İşte koruyucu melekleriniz de sizi gördüğünde aynı şey oldu. Onlar size aşık oldular. Koruyucu melekler siz doğmadan önce cennette yüzen bir ruh olduğunuz zamandan beri sizinle birlikteler. Bu nedenle sizi son derece iyi tanıyorlar. Çünkü gerçek sizi tanıyorlar. Sadece şu anda içinde olduğunuz kültürü, zaman dilimini ve fiziksel bedeni değil. Eğer geçmiş yaşamlar kavramı sizinle rezonansa girerse, koruyucu melekleriniz dünyadaki geçmiş yolculuklarınızın birçoğunda sizinle birlikte olduğu içindir. Sevdiğimiz biri öldüğünde onun bir melek olduğunu ve bizim yanımıza döndüğünü düşünmek güzel olsa da maalesef öyle değil. Koruyucu meleğimiz hayatta tanıdığımız hiç kimse veya ailemizin erken ölmüş bir üyesi olamaz. Her zaman var olmuştur. Doğrudan Tanrı tarafından yaratılan manevi bir varlıktır. Ancak bu bizi daha az sevdiği anlamına gelmez. Her şeyden önce Tanrı'nın sevgi olduğunu hatırlamalıyız. Onlar doğası gereği Tanrı'ya çok yakındırlar. Bu nedenle onun sizin için dünya üzerinde planladığı tüm hedeflere, deneyimlere ve ilişkilere erişebilirler. Koruyucu melekler de öğrenmek ve öğretmek için dünyaya geldiğinizi bilirler. En önemlisi koruyucu melekler doğrudan kalbinizin içini görür. Bu yüzden en derin arzularınızdan ve en rahatsız edici korkularınızdan haberdardırlar. Koruyucu meleklerinizden kalbinize ağırlık veren herhangi bir şey için yardım isteyin. Ve onlardan rehberlik etmelerini istediğinizde sizin için uzman olan meleklerden tavsiye aldığınızı bilin. Buna inanmanız çok önemli. Melekler sizi asla terk etmez. Kriz zamanlarında, örneğin hastanede, mahkemede, çaresizlik içindeyken ya da hapishane hücresinde olun. Koruyucu melekleriniz sizi sadakatle destekleyecek ve sevecektir. Onlar ihtiyaç duyduğunuzda her zamankinden daha yakınınızda olurlar. İnsanların aksine koruyucu melekler yargılamaz. Tüm hatalarımızı oldukları gibi görüyorlar. Koruyucu melekler insanların hata yapabileceğini ve çoğu zaman elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bilirler. Ve elimizden gelenin en iyisini yapmadığımızda veya belki de korkunç bir şey yaptığımızda koruyucu bir meleğin bağışlaması Tanrı'nın affı gibi koşulsuz olur. Onun sonsuz sevgisini kazanmak zorunda değilsiniz. Zira bu onun doğasıdır ve bu sizin doğuştan hakkınızdır. Koruyucu meleklerinizi onlarla bağ kurarak tanıyabilirsiniz. Onlarla ilgili kitaplar okuyabilir, şarkılar dinleyebilir, mektup günlüğü tutabilir ve onlara isim verebilirsiniz. Melek temalı mücevherler toplayabilirsiniz. Onu kabul ederek zaman geçirmeli ve size en yakın arkadaş olduğunu bilmelisiniz. Zira o zaman meleksel iletişim
doğal olarak gerçekleşecektir. Pekala, koruyucu melek nedir, ne değildir konusunu izah edebildiğimi düşünüyorum. Şimdi size birkaç soru sorarak onların işaretlerini okumayı ve sizin onlarla nasıl iletişim kurabileceğinizi anlatmaya devam edeceğim. Hiç bulutlarda veya çiçeklerde melek şekilleri fark ettiniz mi? Veya yolunuz üzerinde bozuk para veya kuş tüyü bulduğunuz oldu mu? Belki de her yerde belirli bir yinelenen sayının olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi koruyucu meleklerinizin sizinle iletişim kurmaya çalıştıklarının işaretleri olabilir. Yavaşlamak ve bu ruhsal işaretlerin ne zaman gerçekleştiğini fark etmek, meleklerin size yorumlamanız için daha fazlasını göndermelerini sağlayacaktır. Örneğin tüylerin meleklerin yeryüzünde bırakmayı en sevdikleri işaretlerden biri olduğu düşünülür. Kaldırımda gördüğünüz tüyün uçan bir kuştan düştüğüne inanmayı seçebilir veya bunun meleğinizin sizi izlediğine ve her şeyin yoluna gireceğine dair bir tür işaret olduğuna güvenebilirsiniz. Burada seçim tamamen sizin. Koruyucu meleklerinizden gelen işaretleri kabul ettiğinizde onları daha fazla göndermeye ve fiziksel dünya ile ilahi arasındaki iletişim hatlarını açmaya teşvik edersiniz. Yine meditasyon sırasında bir rüyada veya gözünüzün kenarında parıldayan bir ışık görürseniz bu sizi çevreleyen ruhani bir varlığın işareti olabilir. Melekler ışığı dikkatinizi çekmenin ve doğru yolda olduğunuza dair onay ve güvence sağlamanın bir yolu olarak kullanır. Hiçbir karar vermekle uğraştınız ve sonra da birdenbire huzur duygusu hissettiniz mi? Ve seçeneklerinizden birini düşündüğünüzde üzerinize bir sükunet geldi mi? Bu ani sezgisel farkındalık değişimi yolunuzda bir çeşit ilahi varlığın da işareti olabilir. Kulağınızda bir uğultu duymak, meleklerin sizinle bağlantı kurmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Bunun ne zaman olduğunu fark etmeye çalışın ve bir model bulup bulamayacağınıza bakın. Her zaman günün belirli bir saatinde mi oluyor? Stresli olduğunuzda mı olur? Bu işaretleri okumaya çalışın, zira size sakin olmanızı hatırlatan melekleriniz olabilir. Beklenmedik derecede güzel bir koku alırsanız ve nereden geldiğini anlayamazsanız, o zaman belki de bir melek gününüzü tazelemek için uğraşmıştır. Ağzınızdaki tatlı nektarın tadı, özellikle meditasyon sırasında enerjisel titreşiminizin arttığının harika bir işaretidir. Titreşimimiz ne kadar yüksekse meleklerle bağlantı kurmak o kadar kolay olur. Meleksel rehberlik almak yaşamınızın amacıyla uyumlu olduğunuzdan emin olmanın en iyi yollarından biridir. Öyleyse izlediğiniz yolun mutlaka açıklayamayacağınız nedenlerle doğru geldiği zamanları görmezden gelmeyin. O içsel bilgiye güvenin ve meleklerinize yolunuza gönderdikleri rehberlik, içgörü ve işaretler için teşekkür edin. Meleklerinizin sizinle birlikte olduğuna dair en ufak sinyalleri bile fark etmeye başladığınızda ruhsal olarak daha doyurulmuş ve ilham verici bir yaşam sürme yolunda çok daha iyi olacaksınız. Onların sizinle nasıl iletişim kurduğunu anladığımıza göre şimdi biz onlara nasıl erişebilir, çağırabilir ve iletişim kurabiliriz konularına bakalım. Kullanabileceğiniz birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Bir koruyucu melek çağırmanın farklı yolları vardır. Her tür çağırma az ya da çok güçlü, farklı sonuçlar doğuracaktır. Böylece zorlukları değerlendirebilir ve yapmakta rahat hissettiğiniz çağırma ritüellerini gerçekleştirebilirsiniz. İsimlerini öğrenin sevgili dostlar. Sessiz bir odaya girin ve diğer insanların enerjisini engellemek için kapıyı kapatın. Hareketsiz oturun, gözlerinizi kapatın. Zihninizi sakinleştirin ve yüksek benliğinizden, koruyucu meleklerinizden birinin adını isteyin. İsim daha sonra aklınıza yerleştirilecektir. Eğer bir isim gelmezse endişelenmeyin, zira koruyucu melekleriniz sizi onlara bir ad vermeniz için davet ediyor.
Her düşündüğünüzde size değer verdiğinizi ve korunduğunuzu hissettiren isimler seçin. Bu ismi düşünmek veya yüksek sesle söylemek sizi sıcak ve huzurlu hissettiriyorsa veya yüzünüzde bir gülümseme oluyorsa iyi bir tane buldunuz demektir. Koruyucu meleklerinizin adlarını yazın ve onlardan rahatlık veya rehberlik isterken onları isimleriyle çağırın. Koruyucu meleklerinizin isimlerini kullanmak onlara daha bağlı kalmanıza ve onların size daha gerçek görünmesini sağlamanıza yardımcı olacaktır. Size bir işaret göndermelerini isteyin. Melekler size hayatınızı iyileştirebilecek işaretler göndermenin yanı sıra sevgi dolu, iyileştirici mevcudiyetlerine dair basit hatırlatıcılar göndermeyi de severler. Koruyucu meleklerinizden bu isteği günlüğünüze yazarak, daha resmi bir dua yoluyla veya fikir üzerine kısaca meditasyon yaparak size bir işaret göndermelerini isteyebilirsiniz. Ardından koruyucu meleklerinizden bir işaret almak için gözlerinizi hem fiziksel olanları hem de metafiziksel olanları, yani üçüncü gözünüzü açın ve bekleyin. Bu mesaj uhrevi bir rüya, beklenmedik romantik bir ilişki, bir iş fırsatı veya tekrar eden bir durumla yenilenmiş bir bakış açısı şeklinde gelebilir. Müzik, çivilenip dokunabileceğiniz fiziksel bir şey değildir. Müzik eterde dolaşır, duyularınıza nüfuz eder ve ruhunuzu çağırır. İnsanlarda güçlü duygusal tepkiler ortaya çıkartır ve melekler genellikle bunu size ulaşmak için kullanırlar. Gönderilen mesaj bazen şarkı ve sanatçı ile olan ilişkinizde, bazen de mesaj şarkının sözlerindedir. Koruyucu meleklerinize bir şarkı adadığınızda bu şarkı onların arama kartı olur. Meleklerini size sürekli varlıklarını hatırlatmak istediklerinde radyoda çalacak ya da olmadık yerlerde duyacaksınız. Kendinizi rahat, güvende ve sevilmiş hissettiren bir şarkı seçmelisiniz. Onlara bir mektup yazın sevgili dostlar. Bir arkadaşınıza, bir sevgiliye, annenize, esasen kendinize yazar gibi samimi bir mektup yazın. Mektuba sevgili koruyucu melekler ile başlayın ve sonra kalbinize ağır basan bir şey hakkında yazın. Nasıl başa çıkacağınızdan emin olmadığınız bir durum, vermeniz gereken büyük bir karar veya sizi rahatsız eden bir ilişki. Aklınıza ne gelirse duygularınızı sayfaya taşıyın. Koruyucu melekleriniz sizinle ilgili her şeyi zaten biliyor. Bu yüzden zaten bu durumun farkındalar. Ancak günlüğünüzde onlarla paylaşarak onlardan yardım istemek için özgür iradenizi kullanmış oluyorsunuz. Ne demiştik? Onlar bizlerin özgür iradelerini onurlandırırlar. Yani bizim özgür irademizle bir mektup yazıyor olmamız çok daha değerli bir davet anlamına gelecektir. Devam edin ve koruyucu melekler lütfen bana bu konuda elinizden gelen her şekilde yardım edin diyerek bitirin. Sonra onların rehberliğine dikkat edin. Konunun nasıl ele alınacağına dair içgörüler düşünceleriniz yoluyla gelebilir. İçgüdüleriniz yoluyla gelebilir. Vizyonlar veya zihninizdeki bir meleğin sesi gibi sezgisel rehberlik yoluyla gelebilir. Veya melekleriniz tarafından gönderilen yeni fırsatlar ve aniden hayatınıza giren insanlar yoluyla gönderilebilir. Bu rehberlik geldiğinde günlüğünüze geri dönüp meleklerinize teşekkür ederim deyin. Onları zihninizin gözünde tasavvur edin. Pek çok insan melekleri fiziksel gözleriyle görmekte zorlanırken onları iç gözleriyle veya üçüncü göz çakrasıyla görmeyi daha kolay bulur. Melekleri iç gözünüzle görmenin anahtarı üçüncü göz çakranız, yani ajna çakranızı açmak ve rahatlamaktır. Eğer üçüncü göz çakranızı açmakla ilgileniyorsanız bununla ilgili hazırladığımız videoyu izlemenizi özellikle öneriyorum. Bir sunak oluşturun sevgili dostlar. Bir sunak yaratmak ruhsal enerji için bir alan belirleyerek koruyucu meleğinizle iletişim kurmanıza yardımcı olur. Sunak oluşturmak için basit bir kitaplık, şifonyer gibi küçük bir alan yaratın. Alanın üzerine bir bez yerleştirin ve ardından bir mum ve koruyucu meleğinizi hatırlatan bir nesne ekleyin.
Bazı insanlar sunaklarının bir parçası olarak fotoğrafları, yiyecekleri, bitkileri, kristalleri, tütsüleri ve suyu eklemeyi sever. Sunağınız için öğeler seçerken meleğinizle ilişkili nesneleri, renkleri, sayıları ve diğer şeyleri düşünün. Sadece sunağınız için özel bir mum satın alın. Bu mumu yalnızca koruyucu meleğinizle iletişim kurmak istediğinizde kullanın. Eğer koruyucu melekleriniz olarak düşünmeyi seviyorsanız ölen sevdiklerinizin fotoğraflarını sunağınıza yerleştirin. Meleğinizle iletişim kurmak için bir zaman belirleyin. İletişim kurma şansınızı artırmak için her gün dua etmek ve meditasyon yapmak için belirli bir zaman belirlemelisiniz. Günlük bir uygulama yapmak koruyucu meleğinize sizinle iletişim kurmak için daha fazla fırsat verecektir. Örneğin her güne sunağınızın yakınında 5 dakikalık dua veya meditasyonla başlayabilir veya bitirebilirsiniz. Elbette ihtiyaç duyduğunuzda da meleğinizle iletişime geçebilirsiniz. Ancak meleğinizle düzenli iletişim kurduğunuzdan emin olun. Meditasyondan bahsetmişken hemen küçük bir alıştırma yapalım. Yatak odanız gibi rahatsız edilemeyeceğiniz sessiz bir yer bulun. Televizyon, telefon veya bilgisayar gibi dikkatinizi dağıtabilecek tüm elektronik cihazları kapatın. Işıklarınızı kapatmak ve panjurlarınızı indirmek de yardımcı olabilir. Bir mum yakın. Mumlar meditasyon sırasında dikkatinizi odaklamanın harika bir yoludur. Bir melek sunağı yarattıysanız mumu sunağınızda yakabilirsiniz. Bir melek sunağınız yoksa bir mum yakıp önünüzdeki bir masanın üzerine koyun. Mum yakmak istemiyorsanız dikkatinizi odaklamak için okyanus dalgaları, yağmur sesleri gibi bazı tekrarlayan doğa seslerini de kullanabilirsiniz. Rahat bir pozisyonda oturun. Meditasyon uzun süre hareketsiz kalmanızı gerektirir. Bu nedenle rahat olduğunuzdan emin olun. Uykuya dalmayacağınızdan emin olduğunuz sürece meditasyon yapmak için uzanabilirsiniz de. Derin nefes alın ve zihninizi boşaltın. Gözlerinizi kapatın ve mumunuzu izleyin. Bu esasen Trataka meditasyonudur ve çok güçlü bir meditasyondur. Sadece meleklerle iletişim için de kullanılmaz. Bu konuda hazırladığımız ilgili videoyu izlemenizi de öneriyorum sizlere. Birkaç dakika hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Koruyucu meleğinizi bile düşünmeyin. Nefesinizi sabit ve yavaş tutmaya odaklanın. Eğer yine de aklınıza bir şey gelirse ve düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız, düşünceyi kabul edin ve birkaç dakikanızı bu düşünceyi düşünmek için ayırın. Ancak sonra yeniden nefesinize odaklanın ve meleğinizi selamlayın. Aklınızda meleğinize merhaba deyin. Ona sizi izlediği için teşekkür edin. Ardından meleğinize sizi rahatsız eden sorunları bir bir anlatın. Bir dua öğrendiyseniz veya hazırladıysanız dua etmek için de birkaç dakikanızı ayırın. Bunu kafanızda da yapabilir veya duayı yüksek sesle de söyleyebilirsiniz. Meleğinizin cevabını dinleyin. Meleğinizin orada olduğuna dair herhangi bir işaret büyük olasılıkla çok ince olacaktır. Örneğin hafif bir ses duyabilir, zihninizin gözünde geçici bir görüntü görebilir, bir sıcaklık hissi duyabilir veya birinin boş odanızda sizinle birlikte olduğu hissine kapılabilirsiniz. Bazı insanlar istenmeden ve davet olmadan meleklerin hayatlarımıza müdahale edemeyeceğine inanır. Meleğinizin orada olduğundan emin değilseniz, meleğinizden orada birinin olduğunu size bildirmesini isteyin. Meditasyonunuzdan yavaşça çıkın. Meleğinizle konuşmayı bitirdiğinizde ona hoşça kal deyin. Meditasyonunuzu bir dua ile bitirmek isteyebilirsiniz. Gözleriniz kapalıysa açın. Ardından zihninizin normale dönmesine izin verirken 1-2 dakika sessiz oturun. Meditasyonunuzu düzenli şekilde uygulayın. Ancak meditasyonun ustalaşması zor bir beceri olduğunu da unutmayın. Muhtemelen ilk denemenizde doğru yapamayacaksınız. Ancak bu bir sorun değil. Meditasyonu yapmaya devam edin. Göreceksiniz
zamanla her şey çok daha kolay hale gelecek. Aydınlanma için koruyucu melek mantrası Hindular ve Budistler tarafından binlerce yıldır aynı amaç için kullanılıyor. Bu mantra evrensel frekans olan Om mantrasıdır. Meditasyon sırasında güçlü zihinsel ve ruhsal faydalar elde etmek için Om kelimesini mantra olarak tekrarlayabilirsiniz. Bu yöntemin sonuç vermesi için disiplinli olmanız ve bunu düzenli olarak yapmanız gerekir. Benim tavsiyem sırtınız düz olacak şekilde rahat bir pozisyonda oturmak, gözlerinizi kapatmak ve günde 2 kez en az 10 dakika tekrarlamaktır. Burada küçük de bir not eklemek istiyorum. Sadece birkaç dakikalık meditasyonlarla başlamanın ve daha rahat hale geldikçe daha uzun meditasyon sürelerine çıkmanın doğru olduğunu unutmayın. Ve meleğinizle konuşun sevgili dostlar. Koruyucu meleğinize ulaşmaktan korkmayın. Bu çok sıradan olabilir ancak kişisel ve doğrudan bir şekilde konuşmanız en iyisidir. En iyi arkadaşınızla bir fincan kahve içerken konuşuyormuşsunuz gibi ruhunuzun en derin arzularıyla konuşun. Onları ne kadar sevdiğinizi onlarla paylaşın ve onların rehberliklerini takdir edin. Ayrıca yardım istemek için bu zamanı kullanabilirsiniz. Koruyucu meleğinizin sorunlarınıza verdiği yanıtlara dikkat edin. Unutmayın, onlar sizin için buradalar. Az önce de bahsettiğim dua konusunu biraz açalım. Koruyucu meleğinizle her an bağlantı kurmanın en basit yolu esasen ona dua etmektir. Bu çalışmada birkaç kez dua kelimesini kullandım. Dua mı? Peki hangi dine göre dua edeceğiz ya da hangi duaları edeceğiz diye sorduğunuza eminim. Sevgili dostlar, esasen duadan kastım seslenmedir. Siz hangi dine inanıyorsanız inanın fark etmez. Söylemekten haz aldığınız her türden dua işe yarayacaktır. Şahsen benim dualarım her zaman hem ana dilim olması hem de konuşmayı en sevdiğim dil olması sebebiyle Türkçedir. Ancak dediğim gibi hangi dilden ve dilden olduğu fark etmeksizin istediğinizi kullanabilirsiniz. Örnek olması açısından 2 dua paylaşmak istiyorum. Tanrı'nın yeryüzünde bana yol arkadaşı olarak gönderdiği Allah'ın nurunun meleği, beni şeytanın tuzaklarından koru ve yaratıcım Tanrı'nın yolunda yürümeme yardım et. Tanrı'nın hakikat meleği, beni aldatmalardan ve ayartmalardan koru, gerçeği bilmeme ve her zaman gerçeği yaşamama yardım et. Tanrı'nın meleği, ilahi sevginin, fedakar cömertliğin, uysallığın ve kalbin alçak gönüllülüğünün yollarını öğrenirken beni destekle. Bana rehberlik etmesi, ışığım olması ve yanımda yürümesi için Tanrı tarafından gönderilen melek. Koruyucum ol ve beni koru. Hayatın zor yollarında beni doğru yönlendir. Bu duayı size örnek olması için paylaştım. Ancak unutmayın ki bu çok kişiseldir ve kendi dininizle ve inancınızla ilgilidir. Yani ne isterseniz, nasıl isterseniz öyle dua edebilirsiniz. Ve yine unutmayın ki dua tek başına vizyonları veya bu nitelikteki herhangi bir şeyi görmek için yeterli değildir. Dua kendinizi zihinsel olarak dua ettiğiniz varlığa, bu durumda koruyucu meleğe hizalamak için bir tekniktir. Bu bir çağrışımdan çok bir çağrıdır. Bununla birlikte mistik gelenek içinde duanın gerçek aydınlanma için kullanıldığı da doğrudur. Bu durumda mantra veya ilahiler günlük olarak birçok kez tekrarlanmalıdır. Yani otomatik olarak dua etmenin yeterli olmadığını unutmayın. Kelimeleri doğru enerjiyle doldurmak için duygularınızı kullanmak çok önemlidir. Diyelim ki bir sitcom izliyorsunuz, elinizde de cips var. Aynı zamanda da dua ediyorsunuz. Şimdi bu sahneyi harika bir camide, katedralde veya bir manastırda dua eden dindar bir kalabalıkla karşılaştırın. Enerjide bariz bir fark olur değil mi?
Bu nedenle evde veya farklı bir yerde doğru ruhsal enerjiyi yaratmanız gerekir. Bunun tek istisnası her durumda ve ortamda meditasyon yapabilen ve çevresini kapatabilen mistiklerdir. Ancak bu durumda onlar çevreleri hakkında daha az titiz olabilirler. Ama en azından başlangıçta herhangi bir sihirli çalışmayı gerçekleştirmek için sessiz ve oldukça izole bir yer bulmalısınız. Koruyucu melek sigil ritüelinden bahsedelim. Birçok ruhsal varlığın benzersiz bir sembolü, amblemi ya da mührü vardır. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapmayı çok istiyorum aslında. Umarım yakın zamanda sizlerle paylaşabilirim. Koruyucu meleklerin şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir mührü vardır. Esasen bu meditasyon sırasında onunla daha kolay bağlantı kurmak için kullanılan görsel bir semboldür. Meleğin mührünü bir kağıda elle çizin ve bir masaya veya sunağa yerleştirin. 3 tane mor mum yakın ve bir üçgen oluşturacak şekilde kağıdın etrafına yerleştirin. Mor, yoga geleneğinde aydınlanma yolundaki son çakra olan taç çakranın rengi olarak bilinir. Aynı zamanda genellikle imparatorlar, krallar ve yüksek rahipler tarafından giyilen kraliyet rengidir. Üçlü birliği temsil etmek için mumlar üçgene yerleştirilmelidir. Yine az önce anlattığım meditasyonda yaptığınız gibi masanın ya da sunağın yanında rahat bir pozisyonda durun ve mühre bakın. Ama gözlerinizi yormadan hafif, rahat bir bakış olmalı bu. Bakışlarınızı mührün üzerinden çekmeden rahatlamaya çalışın. Mühür 3 boyutlu hale gelebilir. Daha parlak hale gelebilir veya kağıttan uzaklaşmaya başlayabilir. Bu noktada vücudunuzda baştan ayağa hareket eden bir coşku hissini fark edebilirsiniz. Bir ilham duygusu veya koruyucu meleğinizle iletişim kurma isteği hissedebilirsiniz. Bazı insanlar derin bir rahatlama duygusuyla ağlamaya başlar. Esasen bunlar koruyucu bir melekle daha derin bir bağ kurmanın olağan işaretleridir. Meditasyon pozunda oturulabilir, gözler kapatılabilir, armanın zihinsel bir görüntüsüne bakılabilir ve dikkatinizi ona odaklayabilirsiniz. Bu yöntemleri birleştirmenin daha etkili olduğunu düşünüyorsanız Om mantrasını da tekrarlayabilirsiniz. Sevgili gerçeği arayan dostlarım, melekler gerçektir ve şu anda sizi koruyan, rehberlik eden, aydınlatan ve seven birkaçı yanınızda bulunuyor. Koruyucu meleğinizi daha çok kabul etmeyi ve ona teşekkür etmeyi bir alışkanlık haline getirin. Unutmayın, sezgimiz ruhun iç sesidir ve bir kas gibidir. Ne kadar çok çalışırsa o kadar güçlü olur. Aslında çoğumuz sezgimizi günlük olarak kullanırız ve bunun farkına bile varmayız. Tıpkı herkesin bir sezgisi olduğu gibi koruyucu meleklerin de bir sezgisi vardır. İlahi rehberliği yaşamınıza kabul etmeniz için yapmanız gereken tek şey istemek ve sonra size sundukları işaretler için açık olmaktır. Meleğinizle iletişim kurmak sezginizi geliştirmenin etkili bir yolu olabilir. Çünkü genellikle yeterince açıksanız meleğiniz sezgisel ön sezilerinizi doğrulamanıza yardımcı olacak işaretler gönderebilir. Melekler bizim tarafımızdan büyük ölçüde görünmediği gibi onların çalışmalarını da göremeyiz. Meleklerin her zaman iş başında olduğunu ve bizden önce yaptıkları şeyleri bilseydik şaşırırdık. Tanrı melekleri aracılığıyla sadece fiziksel tehlike değil, aynı zamanda ahlaki ve ruhsal tehlike de dahil olmak üzere bize tehlike zamanlarında koruma sağlama dahil birçok şey yapar. Umarım bu çalışma onlara yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Bu konudaki deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Ve tabii ki gönderiyi yararlı bulursanız daha fazla insanın güven ve bağlılık kazanmasına yardımcı olmak için bunu arkadaşlarınızla ve sosyal medya kanallarında paylaşın. Her zaman olduğu gibi size tüm kalbimle sağlık, mutluluk ve yüksek farkındalıklı parlak bir gelecek diliyorum. Esen kalın sevgili dostlarım.